Arkadaşlar 1820 yılında Hans Christian Ørsted bir telin içinden bir elektrik akımı geçerken yanına böyle bir pusula koymuş ve pusulanın şu manyetik alanı gösteren, bugünkü tabiriyle o dönem için henüz belli olmayan manyetik alanı gösteren bu kutuplarının oynadığını fark etmiş. Sonra bu elektrik akımını kesince ne olmuş? Bu oynamaktan vazgeçmiş. Yani etkilenmez hale gelmiş. Demek ki o da durmuş, düşünmüş. Demiş ki ya demiş bu elektrik akımı demek ki manyetik alanı etkiliyor, üretiyor hatta. Fransız bilim insanı André Marie de elektrik akımı taşıyan bir telin etrafında manyetik alan çizgileri oluştuğunu fark etmiş. Ørsted'in keşfi elektrik ve manyetizma arasında bir ilişki olduğunu keşfederek elektromanyetizmanın gelişmesine büyük katkı sağlamış. Bugün kullandığımız tüm elektrik motorları, jeneratörler ve elektromıknatıslar bu prensibe dayanıyor. Daha önce sizle birçok manyetik alan deneyi yaptık aslında. Evde pusula nasıl yapılır? İşte maglev treni, onların linklerini de şöyle bırakalım. Özellikle maglev treni benim hep dikkatimi çekmiştir. Hala açıp ara ara izlerim. Siz de izlemediyseniz mutlaka tekrardan izleyin. Ya da izlemediyse nasıl tekrardan? İzlemediyseniz izleyin, izlediyseniz tekrar izleyin. Bugün de aslında Ørsted'in o keşfini tekrardan birlikte yaşayalım istiyorum. Malzemeler: demir tozu, mıknatıs, pusula, doğru akım kaynağı, solenoid, dörtgen tel çerçeve, halkasal tel çerçeve. Arkadaşlar burada bir güç kaynağım var. Güç kaynağımı şöyle aldım. Artı eksi uçlar. Buradan bir tane solenoidimi alayım şöyle. Bakın bir ucunu bununla, diğer ucunu da sarı kabloyla bağlıyorum. Sonra da güç kaynağımı açıyorum. Şimdi buraya ne yaptım ben? Aslında solenoide bir elektrik akımı verdim. Ve şunu görmek istiyorum. Burada bir manyetik alan oluştu mu? Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Güçlü mıknatısımı, şu an güç kaynağım kapalı. Bağladım sistemi. Ama güç kaynağım kapalı. Bakın mıknatısımı yaklaştırıyorum. Ve demir tozlarının hareketini gözlemleyebiliyorum değil mi? Bakın özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın herhangi bir alan göstergesi yok. Sanki böyle nereye çekiyorsam oraya geliyorlarmış gibi bir durum var. Peki şimdi güç kaynağını çalıştırıp aynı şeyi yapayım. Yani manyetik alan oluştuğunu varsayıyoruz. Bakın hareketi görüyor musunuz? Bakın şimdi. Bakın daireselliği görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bobinin etrafında, şurada bakın içeriye doğru ne oldu? Bir hareketlenme oluştu. Burada halkasal olarak manyetik alan çizgilerini görebiliyoruz arkadaşlar. André Marie'nin aslında gördüğü şeyi görüyoruz şu an. Şimdi ben güç kaynağını kapatacağım. Ve bakın ne yapacağım. Gördünüz mü? Şuradaki dairesellik bozuldu. Şimdi açıyorum. Bakın tekrardan o daireselliği yakalıyorum arkadaşlar. Bu arada pusulam şurada şaşırdı ya. Delirdi bak. Pusulaya bak, Allah'ın sesi. Bak şimdi. Bakar mısın nasıl oynuyor bak. Arkadaşlar biz burada aslında mıknatısı demir tozlarını dağıtmak için kullanıyoruz. Bu yönü tayin eden, bu demir çubuklarının bu düzene girmesini sağlayan aslında manyetik alan. Bu manyetik alan çizgileri bize ne gösteriyor, ne öğretiyor? Aslında manyetik alan çizgileri bize, mesela dünya üzerinden konuşacak olursak, dünyada manyetik alan çizgileri mevcut. Biz bunu tabii ki gözle göremiyoruz. Bu manyetik alan da öyle acayip işlere yarıyor ki bugün dünya üzerindeki yaşantımızın devamlılığını sağlıyor bu manyetik alan. Ve nasıl çalışıyor biliyor musunuz manyetik alan dünyadaki? Kuzeyden güneye, ama manyetik kuzey ve manyetik güney olarak ayrı bir tabir var. Manyetik kuzey dediğimiz coğrafi güney kutbu. Manyetik güney dediğimiz ise coğrafi kuzey kutbu. İçeriden de bir manyetik akım var arkadaşlar ve dairesel olarak burada bir manyetik alan kurulmuş durumda. Arkadaşlar manyetik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Manyetik alan çizgileri ne kadar sıksa orada manyetik alan o kadar güçlü diyebiliriz. Ayrıca manyetik alan çizgileri kesintisiz bir halkasal yapıdadır. Bunlar biraz kitabı bilgi ama bunlar hep böyle soru olarak gelirdi. Manyetik çizgiler, manyetik alan çizgileri nasıldır? İşte hangisi manyetik alan çizgilerinin özelliklerinden değildir gibi karşınıza çıkarsa bunları da bilin.
Arkadaşlar ben size soruyorum. Bu dünyanın peki manyetik alanı nasıl oluşuyor? Yani dünyaya mıknatıs mı yaklaşıyor? Ne bu ya? Dünya dev bir mıknatıs mı ya da kendisi mi bir mıknatıs? Dünyanın çekirdeği bildiğiniz gibi eriyik halde ve dışarıya doğru kabuklaşıyor. Bu dünyanın çekirdeğindeki ve o magma tabakasındaki aslında eriyik halde olan maddeler tabii ki içlerinde ağır metaller de barındırıyor. Bunların da kendi içerisindeki hareketi bir elektrik akımına sebep oluyor. Ve dolayısıyla burada bir jeodinamo teorisi ortaya atılıyor. Dünyanın merkezindeki bu eriyik haldeki nikeldir, demirdir vesaire bu metallerin aslında ortaya çıkarttığı bir elektrik akımı var. Bu dünyanın içinden geçen elektrik akımı da bir manyetik alan oluşmasını sağlıyor. Dünyamızın yer kabuğuysa bir manyetik alan oluşturmuyor. Ancak manyetik alanın dünyanın yüzeyine yayılmasını sağlıyor. Peki bu manyetik alan neye yarar? En basitinden söylüyorum arkadaşlar. Güneşten gelen yüklü parçacıkları saptırarak dünyanın atmosferinin korunmasını sağlıyor. Bizleri radyasyondan koruyor. Yani dünyanın çekirdeği sayesinde biz dünyanın kabuğunda rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Bununla sınırlı da değil arkadaşlar. Dünyanın manyetik alanı sayesinde pusulalar çalışabiliyor. Pusulalar nasıl çalışıyor? Kafasına göre kuzeyi nereden gösteriyor bu? Manyetik alan sayesinde gösteriyor. Ve bu sayede biz yerimizi, yönümüzü tayin edebiliyoruz. Döndük. Biz hadi bunlarla bazı kuşlar var mesela onların manyetik alanı algılayabildiklerini biliyoruz. Bu sayede onlar da nereye göç edeceklerini, nasıl, nereden, ne zaman gidip geleceklerini tayin edebiliyorlar. Ya kuşa bak ya. Kuşa bak manyetik alan kullanıyor. Sen navigasyonsuz buradan Beylikdüzü'ne gidemezsin. Gidemem. Hiç hemen kaybolurum. Bir kuş kadar şeyimiz yok mu acaba? Bazen insan düşünüyor işte. Onlar taktırmış demek. Ve bir de arkadaşlar aurora dediğimiz bu kuzey ışıkları meselesi var. Bu kuzey ışıkları da dünyanın manyetik alanı sayesinde oluşuyor. Peki ne bu ışık? Nereden geliyor? Işık kaynağımız ne bizim? Güneş. Fakat bu güneşteki sıradan bir ışıma olayı değil. Güneşte bazı büyük patlamalar oluyor biliyorsunuz ve bu patlamalar sebebiyle bazı yüklü parçacıklar dünyamıza doğru harekete geçiyorlar. Bütün aslında bizim güneş sistemimizde. Bizde neyse ki ne var? Atmosfer var ve bir manyetik alan var arkadaşlar. Bunlar olmasaydı eğer mesela Mars'ın yüzeyinde bu yüklü parçacıklar çok büyük tehlikelere yol açabiliyorlar. Fakat bizde öyle olmuyor. Burada manyetik alan bu gelen parçacıkları kuzey ve güney kutuplarına taşıyor ve atmosfer sayesinde de burada bir ışıma oluyor. Yani o kuzey ışıklarının kuzeyde görünmesinin sebebi bu. Peki sadece bu mu? Ne demiştim ben? Manyetik alan çizgileri ne kadar sıksa oradaki manyetik alanın gücü o kadar fazladır. İşte kuzeyde de dairesel çizgiler daha sık olduğu için arkadaşlar kuzey ışıklarını biz o bölgede daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Güneyde gözlemlenebilir ama güneyde öyle bir kara yok. Yani Antarktika dediğimiz bölgede de muhtemelen vardır ama orada bunu gözlemleyebilecek bir kara parçası yok. Daha doğrusu o bölgede gerçekten bir insan yaşamı yok. Dolayısıyla ne oluyor? Biz Finlandiya'ya falan gidiyoruz. Şimdi her zaman da gözükmüyor o kuzey ışıkları. Çünkü güneşte belki de öyle bir patlama yaşanmıyor o dönem. Garantisi yok. Meseleyi kavradıysak güzel de bir soru soralım o zaman size. Soru. Ørsted'in deneyi hangi iki fiziksel kavram arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır? A. Elektrik ve manyetizma. B. Elektrik ve ses. Biz bugün Ørsted gibi yeni bir şey keşfetmedik ama keşfettiği şeyin ne kadar da heyecanlı bir şey olduğunu bir deney yaparak anlamaya çalıştık. Siz de yeni heyecanlar, yeni bilgiler peşinde koşun, bilimle kalın, deneyle kalın, hoşça kalın. Şimdi bizim kanımızda demir var ya, o yüzden dünya bizi mıknatıs gibi çekiyor da biz uçmuyoruz, hep yerde kalıyoruz. Yani yeterince demir olmazsa uçabilir miyiz? Hayır işte böyle olsaydı yapışırdım yerime. Sen vücuduna çatal tutan adam falan mısın acaba? Sen o olabilir mi? Öyle bir şey var mı? Var. Çatal tutan adam.